Merhaba herkese, ben Fatih Özdemir. Bugün Avrupa denince akla ilk gelen başkentlerden olan Londra hakkında konuşacağız. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 2 ay boyunca orada kaldım ve inanılmaz deneyimler topladım. O yüzden bu deneyimleri size aktarmak istiyorum. Başlıyoruz. Şehre giriş noktanız havalimanları oluyor. City, Gatwick, Luton, Stansted ve Southend gibi 5'e yakın havalimanı var. Bu havalimanlarını istediğinizi tercih edebilirsiniz çünkü hepsinden Londra şehir merkezine ulaşmak oldukça kolay. Şehir merkezinden trenle ulaşılan bir havalimanına gidecekseniz biletinizi aylar öncesinden internetten almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bütün Avrupa şehirlerinde olduğu gibi Londra'da da biletinizi ne kadar geç alırsanız o kadar pahalı ödersiniz. Şehre indiniz. Eğer özel helikopteriniz veya limuzininiz sizi beklemiyorsa ihtiyacınız olacak tek şey metrolar. Metroları açmak için ise tek ihtiyacınız olacak şey elimde gördüğünüz bu Oyster Card. Oyster Card'la Londra'daki bütün otobüs ve metrolara binebiliyorsunuz. Yalnız unutmamanız gereken bir şey var. Bu Oyster Card'ı metrolara hem binerken basıyorsunuz hem de inerken basıyorsunuz. Londra'da bütün Avrupa şehirleri gibi zonlardan oluşuyor. Kartı girerken ve çıkarken basma sebebimiz bu. Çünkü ne kadar gittiyseniz o kadar ödüyorsunuz. Oyster kartım yanımda yok diye üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü Londra'da Oyster kartların yanı sıra kredi kartlarınızı da metrolarda kullanabiliyorsunuz. Londra'da yanınızda para taşımanıza gerek yok. Bu paraya ihtiyacınız olmadığından değil. Çünkü tüm şehirde kredi kartı sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Yanınızda bir Oyster kart ve de kredi kartınız olsun. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Abartısız söylüyorum. Neredeyse Londra'daki bütün müzeler ücretsiz. İstediğinizi gezin, istediğiniz bilgiyi alın ve tarihin tadını çıkarın. Dünyanın dört bir yanından gelen eşsiz koleksiyonlarıyla Londra'daki bütün müzeler bütün insanların ziyaretine açık. Turist ya da yerli vatandaş olmanız hiç gerekmiyor. Neredeyse çoğu müzeye ücretsiz giriş hakkına sahipsiniz. Bana böyle klişelerle gelme diyebilirsiniz ama klasik bir Londra videosunda olmazsa olmaz bir konu. Bildiğiniz gibi Londra trafik sol taraftan akıyor. Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Hatta gittiğiniz ilk gün trafik kazası geçirme olasılığınız bile yüksek. Panik anında hiçbir şey yapmanıza gerek yok çünkü bütün yollarda ne tarafa bakmanız gerektiği yazıyor. Peki neden soldan akıyor? Bunu hiç merak ettiniz mi? Bu eski bir gelenekten kaynaklanıyor. Çünkü sol tarafta kendilerini daha güvenli hissediyorlar. Sağ elleriyle istedikleri silahı kullanabildikleri için. Eğer bir alışveriş tutumluysanız Londra size göre harika bir şehir. Çünkü çok sayıda seçenek var. Mesela Oxford Street. Lüks alışveriş de yapabilirsiniz. Primark'tan 2 euro short alabilirsiniz. Ya da Camden Town'a, Hammersmith'e, Old Spitalfields'a istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Çünkü buralarda vintage ürünler de sizi bekliyor olacak. Mind the gap between the train and the platform. Bilenlerin gözleri yaşlı, bilmeyenler de ne diyor bu şu an diyor. Bu Londra metrosunun klasik bir anonsu. Anlamı da platformlar ve metro arasındaki boşluğa dikkat edin. Çünkü Londra'da metro ve platform arasında bazı zamanlarda çok büyük boşluklar oluşabiliyor. Bu nedenle Londra metrosu size adımınızı dikkatli atmanız ve herhangi bir kazaya sebep vermemenizi istiyor. Londra metrosu bildiğiniz gibi dünyanın en geniş metro ağlarından bir tanesi. İlk Londra metrosunu karşınıza gördüğünüzde biraz korkabilirsiniz ama hiç endişeye gerek yok. Bütün şehir zaten Zon 1, Zon 2, Zon 3, Zon 4 gibi zonlara ayrılmış durumda. Klasik bir Londra gezinizde eğer unik şeyler peşinde değilseniz ihtiyacınız olacak zonlar 1 ve 2. Metro hatlarında bilmeniz gereken tek şey bir istasyondan birden fazla metro hattını geçebildiği. Bu metro hatlarında son duraklarının farklı olabileceğini sakın unutmayın. Londra fotoğraflarınızın vazgeçilmesi Thames Nehri ve onun üzerindeki köprüler. Mutlaka görmelisiniz dediğim köprü zaten çoğunuzun aşina olduğu Tower Bridge. Bir de bu köprüye yakın London Bridge var. Ve genelde ikisi birbirine çok karıştırılır. Tower Bridge çok farklı, London Bridge çok farklı bir köprü. Bunun dışında tasarımıyla sizi harika bir masal dünyasına götürecek olan Millennium Köprüsü var. Ve şehrin batı yakasına doğru Westminster ve Lambeth köprüleri de görmeniz gereken önemli köprülerden ikisi. Ben bu şehri 2 ayda gez bitiremedim. O nedenle kısa süreli kalışlarınızda bütün her yeri görmeyi çabalamayın.
Sokaklarında yürüyün, ücretsiz müzelerini gezin, bir İngiliz çayı için ve şehrin keyfini çıkarın. Ama yine de bunun yanında görmeniz gereken bazı yerler olduğunu unutmayın. Çin Mahallesi, Camden Town, Greenwich, Hyde Park, Oxford Street, Soho, Piccadilly Circus, Trafalgar Meydanı, South Bank, Tower Bridge, London Eye. Tabi sadece bunlar değil. Bunların yanında birçok keşfedilecek şey var ama hangi birini sayalım? İngiliz yemek kültürü herkes alışabileceği bir yemek kültürü değil. Aslında tam bir kültürün olup olmadığını da sorgulamak gerekiyor. Gözlemlediğim kadarıyla fish and chips onların vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi. Ama ben fast food yemiyorumculardansanız da o zaman food marketler sizi bekliyor. Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden insanların gelip yemeklerini sergilediği bu marketlerde yemek yiyebilirsiniz. Ama şöyle bir tur atın, zaten yemek istemeseniz bile canınız çekecek bir yemek isteyeceksiniz. Yemeğinizi bir pub'da yemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü İngiltere deyince akla gelen ilk şey neredeyse pub kültürü. İçeri girin ve dünyanın dört bir yanındaki alkol lezzetlerini keşfedin. Ve son olarak kesinlikle gülmeyi ve kibar olmayı unutmayın. Thank you kelimesini hayatınızdan asla çıkarmayın. Çünkü göreceksiniz ki orada marketlerde bile insanlar birbirinden izin isterken sorry, thank you kelimelerini bol bol kullanıyorlar. O nedenle sizler de insanlardan izin istemeyi ve teşekkür etmeyi sakın unutmayın. Verdiğim tüm bu bilgileri aklınızın bir köşesinde tutun ve Londra'yı şimdi keşfe başlayın. Hoşça kalın.